geleceğe yön veren ve savaşta tayin edici rol oynayan Türk dronları, Rus sistemlerinin Türk teknolojisi karşısında aciz kaldığını söyleyince, Moskova'da kıyamet koptu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus elektronik harp sistemlerinin Türk Bayraktar TB2 saldırı dronlarına karşı yetersiz olduğunu söyledi. Baykar CEO'su, şirketin drone için elektronik harp ekipmanına karşı koruma geliştirdiğini, bu nedenle her zaman havada kalacağını vurguladı. Rus siber savaş sistemleri hem Libya'da hem de Aksak'ta, Moskova sistemleri Türk dronlarına karşı etkisiz kaldı. En son Karabağ zaferinde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank ve yüzlerce çok namlulu roket atar SİHA'lar sayesinde imha edildi. SİHA'lar bu açıdan oyun değiştirici sistemlerdir. 2004 yılında daha Baykar'ı kimse bilmezken, devletin kamu kurumlarının bile haberi yokken, İsrailliler biliyordu. Heronları Türkiye'ye satan firma bizde ortak olmak istedi. Biz size inanıyoruz diyorlardı. O dönem daha ortaya çıkmış ürünümüz yoktu. Rus uzmanlar, Rusya'nın Türk İHA'larıyla savaşmak için etkili bir donanıma sahip olduğunu iddia etti. O araçlardan birisi de Torm-2KM uçak savar füzesi sistemleri. Rus uzmanlar, bu sistemlerin aynı anda 48 hedefi tespit ettiği, 10'unu takip ettiği ve 4'ünü vurabildiği öne sürüyor. Uzmanlar, bu tür silahların NATO için büyüyen bir tehdit olduğunu ve bu nedenle savaşa girmeden önce etkisiz hale getirilmeleri gerektiğini belirtti. Türk dronları dünya manşetlerinden inmiyor. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Washington Post gazetesi Türkiye'nin geldiği noktayı kaleme aldı. Türkiye, prestij ve gücünü göstermek için büyük ölçüde drone sistemlerine güvenen, dünyanın en üretken drone kullanıcılarından biri haline geldi. Türk ordusunun yükünü çeken ileri teknolojisi, Selçuk Bayraktar'ın geliştirdiği silahlı drone Bayraktar TB2 oldu. TB2, 27 saate kadar uçuş süresi ve 150 kiloluk taşıma kapasitesiyle ölümcül bir silah haline geldi. Bu insansız hava araçları, Erdoğan'ın Türkiye'nin gücünü bölgeye yayma ve kilit müttefikleri destekleme konusundaki iddialı planlarında çok önemli bir rol oynadı. Türkiye son aylarda Suriye, Kuzey Irak ve Kafkasya'ya insansız hava araçları konuşlandırdı ve Akdeniz'deki enerji kaynakları üstündeki iddialarını korumak için insansız hava araçlarını kullandı. Türkiye ayrıca Libya İç Savaşı'nda da boy gösterdi ve insansız hava araçlarını Birleşmiş Milletler yetkilisinin, dünyanın en büyük insansız hava aracı savaşı olarak adlandırdığı savaşa ekledi. Türk TB2'ler, Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'na karşı Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekledi. Sahip olduğu gelişmiş teknolojiyle gözdağı veren Türkiye'nin en önemli kozlarından birisi de, elbette ki göz kamaştırıcı dronları. Amerika Birleşik Devletleri medya kuruluşu NESEK'in haberine göre, drone tehditlerinin Orta Doğu'da artmasının çeşitli etkileri olacak. Bunlardan ilki, İran gibi ülkelerin ve desteklediği silahlı grupların, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine karşı giderek herkesi içine çeken bir silahlanma yarışına girebilecek olması. Bir diğer için, Rusya ve özellikle Türkiye'nin yeni dronlara öncülük ediyor olması. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaba katmadığı bir gelişme. Eylül ve Ekim aylarında Azerbaycan ile Ermenistan arasında meydana gelen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar gibi, bölgedeki en son çatışmalar insansız hava araçları kullanan bir ordunun savaş alanında düşmana karşı yapabileceklerini çıplak bir şekilde gözler önüne serdi. Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaderine adeta tek başına karar veren Türk dronlarının teknolojik gücünün, daha önce görülmemiş savaş taktikleriyle birleştirilmesi, dünya kamuoyunu oldukça etkilemiş, hatta bir miktar paniğe de sürüklemişti. İngiltere Savunma Bakanı, Ben Wallace, 11 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada, Türk teknolojisi hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti. Wallace,
Türkiye'nin İHA, SİHA ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak, Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larına örnek göstermişti. İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulayan Valiz, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını duyurmuştu. Bugünün savaş meydanı, terör gruplarına karşı bile daha fazla fütüristik film teknolojileri ve daha az eski moda bomba ve tüfekler gerektiriyor. Uzmanlar ayrıca bu teknolojinin oluşturduğu tehditlerin boyutunun da altını çizdi. Ancak bunlar, gelecek nesil ileri teknolojinin öncüsü olan Türkiye'nin dronları hakkındaki ilk övgüleri değil.